Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından ons altın, gram altın, dolar ve euro ile ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. Bankalardaki yükseliş endeksi yukarıya taşımayı sürdürecek mi? Borsa İstanbul Yüz Endeksi dün %3,91'lik yükseliş ile 1710 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 33,5 milyar Türk lirası seviyesine gerçekleşti. 18 Ekim 2021 tarihinde başladığı sert yükselişini devam ettirmeyi sürdüren Borsa İstanbul Yüz Endeksi dün günü en yüksek 1710 seviyesinden işlem görürken en düşük ise 1672 seviyesinde test etti. Yurt dışı piyasalara baktığımızda ise Amerika Birleşik Devletleri Dow Jones Endeksi, S&P ve Nasdaq endekslerinde de düşüşler hakimken Avrupa borsalarında da yükseliş hakimdi. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa vadelilerine baktığımızda ise şu sıralar yatay, hafif, yukarı yönlü sakin seyrini sürdürüyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın son zamanlarda gerçekleştirdiği askeri faaliyetlerle ilgili olarak Rusya'nın Ukrayna sınırında geniş çaplı ve alışılmadık bir yoğunlaşması olduğuna dikkat çekerken, Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini belirtirken, Rusya'nın adımlarını geçmişe yönelik atıf yaparak bu durumun Rusya'nın bu yıl daha önce Kırım ve Karadeniz'de askeri yığınak yapmasına benziyor ifadelerini kullandı. İspanyol BBVA Garanti Bankası'nda kendisine ait olmayan hisselerin alınması için gönüllü pay alım teklifi yapması kararı sonrasında BBVA'ya kalan garanti hisselerin geri alımı için 2,2 milyar euroluk kaynak ayırarak Cuma günkü kapanıştan %15 yukarıda olacak şekilde hisse başına 12,20 Türk lirası gönüllü pay alım teklif fiyatını belirlediğini açıkladı. Açıklama sonrası görece ucuz kalmış bankacılık hisseleri ralliye başlarken Borsa İstanbul Yüz Endeksinde de yükseliş ivmesi hakimdi. Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Recep Baştuğ, söz konusu teklifte BBVA'nın yatırımlarına sahip çıktığını belirterek, Baştuğ ayrıca ilgili regülatörden izin aldıktan sonra maksimum 20 gün içerisinde işlemin bitirileceğini ifade ederken, bankacılık hisselerinde yukarı yönlü hareketlerde bu hareketin yansımaları bugün de Garanti Bankası üzerinde özellikle devam edebilir. Diğer bankalar açısından ise dünkü haber etkisinin ardından bugün temkinli hareket etmesi rasyonel bir davranış olacağını söyleyebilirim. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Parlamentosu Ekonomik İlişkiler Komitesi'ndeki konuşmasında Euro bölgesinde yüksek enerji fiyatları ve tedarik zinciri darboğazlarının etkisiyle yükselen enflasyonun düşmesinin daha uzun zaman alacağını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekim ayında merkezi yönetim bütçe uygulaması sonuçlarını yayınladı. Buna göre 2021 yılı Ekim ayında merkezi yönetim bütçesi giderleri 131,4 milyar Türk lirası, brüt gelirleri ise 114 milyar Türk lirası ve bütçe açığı olarak da 17,4 milyar Türk lirası olarak gerçekleşmişti. Bütçe açığı olarak Ocak-Ekim döneminde 78 milyar 499 Türk lirası oldu. Asya hisseleri ve Çin emlak sektöründeki rahatlamanın riskli varlıkları desteklemesiyle bugün genel olarak yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Bu arada
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping video konferans görüşmesi bu sabah Asya yatırımcılarının radarında bulunuyor. Türkiye saatiyle başlayan 04.00'da başlayan ve yaklaşık 3,5 saat süren görüşmede iki lider ticaret ve Tayvan gibi sıcak konuları görüşürken Çin tarafının görüşmede Tayvan, ikili ticaret, güvenlik gibi konularda pozisyonunu ortaya koyması bekleniyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Amerika Birleşik Devletleri'nin görüşmeyi Çin ile rekabetin kurallarını belirlemek için bir fırsat olarak gördüğü kaydedildi. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında 5. günde 1868 doların geçilmediğini görüyoruz. Yükselen tahvil faizleri ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yaşanılan değer kazanımına rağmen geri çekilmenin sınırlı kalması, bu ürünlerde kalıcı yükseliş olmaması durumunda 1865 dolar yukarı yönle geçilirse 1892 dolar seviyesine kadar hareketin devamının gelebileceğini düşünüyorum. Ons altına teknik olarak baktığımızda destek seviyesi olarak 1852 doları aşağı yönlü kırmadıkça kalıcı bir geri çekilmeden de bahsedemeyiz. Teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1875 ve 1885 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1852 ve 1830 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise gram altında 545 Türk Lirası seviyesine geri çekildikten sonra 9. günde de yükselişinin devam ettiğini ve yükselişe kur ve ons altındaki yükselişlerin beraber destek verdiğini söyleyebilirim. Kurdaki hareketlerin fiyatlama üzerine etkisi daha yüksek olmakla birlikte ons altında da değerlenen dolar ve tahvil faizlerinin yükselişe geçmesine rağmen düzeltmenin gelmemesi gram altında bir süre daha yükselişin bizlere devam edeceğini gösteriyor. Gram altına teknik olarak baktığımızda gram altında yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 610 ve 620 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 585 ve 575 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Dolar Türk Lirası tarafında ise kurda dün bütçe dengesinin bir önceki aya göre daha az açık vermesine ve Garanti Bankası yabancı ortağının banka paylaşmasına talip olmasına rağmen yükselişinin devam ettiğini ve 10,08 Türk Lirası'nı test ettiğini gördük. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise perakende satışlar ve sanayi üretim verilerini yakından takip ediyorum. Dolar endeksindeki güçlü görünüm devam ederken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde %1,60 seviyesi üzerine kadar çıkarken yaşanacak gelişmeler çerçevesinde dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,15 ve 10,30 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 10 Türk Lirası ve 9,86 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise çaprazda 11,53 Türk Lirası, dün Türk Lirası'nda yaşanılan değer kaybının yurt içerisinde olumlu piyasa şartlarına rağmen devam etmesiyle birlikte yeni tarih zirveleri test ettiğini gördük. Paritede önemli destek seviyeleri
Güçlenen dolar ile birlikte aşağı yönlü kırılması sonucu yükselişi baskılarken bugün Avrupa'da büyüme verisini yakından takip ediyorum. Yurt içerisinde de veri akışı sakin. Euro, Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yaşanacak gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketleri devam ettirmesini beklediğim kurda 11,60 ve 11,80 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 11,40 ve 11,20 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.